çiğnemek, sadece çiğnemek tokluk hormonunu arttırıyor. Çiğneyerek kilo verebilirsiniz. Evet, Hocam peynir yaşlandırıyor mu ya? Öyle diyorlar. Üşümek kilo verdiriyor mu? Gece 20 derecede uyumak, biraz üşüyerek uyumak kahverengi yağ dokunuzu arttırıp gece siz uyurken bile metabolizmanızın hızlanmasına ve kilo vermenize katkı sağlıyor. Evet. Evinizi 25 derecede tutmaya çalışıyorsanız fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz. Görülmüş ki zayıf insanlarla kilolu insanların bağırsaklarındaki çoğunluk bakteri farklı. Fermente olan gıdalar nedir mesela? Kefirdir, yoğurttur, turşudur. Bağırsak florasını oluşturan bakterileri içeriyor ve bunları tüketmeyi öneriyoruz. Vücudumuzda yaklaşık kendimize ait hücre sayımız 3 trilyon. Vücudumuzdaki bakterilere ait sayı 4 trilyon. Daha fazla. Yemeği iyi çiğneyen kişilerin metabolik sendroma yakalanma ihtimali, yani tansiyona, şeker hastalığına, insülin direncine yakalanma ihtimali %54 daha az. 40 kerede nasıl çiğneyeceğiz 20, ya? 40 değil. Ve her lokmadan sonra mesela çatalla bir şey yiyorsunuz. Aldığınız lokmayı çatalı geri bırakın. Meyveyi çok tüketmek karaciğer yağlanmasının ana nedenlerinden biri. Önlenebilir kanserlerin en önemli nedeni obezite. 1 kilo bile vermek bu riskleri azaltmaya başlıyor. 1 O yüzden kilo bile. nedir belirtileri? 1, acıkınca elinizin ayağınızın titremesi, baş ağrıları, sinirlilik, yemekten hemen sonra canınızın çok fazla tatlı istemesi, uyku hali. Hazır yaz ayına da girmişken kilo verecek miyiz, verebilir miyiz, nerelerde hata yapıyoruz? Çok sevdiğiniz bir isim bir kere daha bizimle. Doçent Doktor Çetin Altunal. Çetin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi Yaz sormadım. geldi, bizi aldı bir telaş. Evet. Halbuki son ana bırakılmaz değil mi bu işler? Yazlıklar çıkarılınca Değil mi? Değil mi hocam? telaş başladı. Şimdi hocam önce şuradan başlayalım mı işe? Tabii ki, Latife'yi bir yana bırakırsak aslında Türkiye'nin şu an çok önemli bir problemi var. Eskiden biz Amerika'da daha kilolu insanları görürdük. O gördüğümüz insanlar aslında bizim ülkemizde de çok fazla sayıda artış gösterdi. Pandemi ilan etsen bir obezite pandemisi ülkemizde ilan edilir ama etmiyoruz. O kadar yüksek mi rakam? Maalesef o kadar yüksek. Aslında araya pandemi girdi. Pandemiden hemen önce Dünya Sağlık Örgütü aslında yüzyılın salgını olarak obeziteyi tarif etmişti ama araya pandemi girince yüzyılın salgını bir anda değişti. Aslında şu an yüzyılın salgını obezite. Aynen öyle oldu. Çünkü sigaradan sonra önlenebilir kanserlerin en önemli nedeni obezite. Ve Türkiye'de maalesef en son veriler diyor ki Avrupa'nın en şişman ülkesisiniz. Yani şu an Türkiye Avrupa'daki en şişman ülke olarak görünüyor. Yetişkinlerin yaklaşık %35'i şu an obez. Yaklaşık %32'si de fazla kilolu. Yani toplumun her 3 kişisinden ikisi kiloyla uğraşıyor şu an. Ve şimdi ben diyorum ki mesela savunma sanayine falan yatırım yapıyoruz. Ülkemizin bekası için bunlar çok önemli. Çok da kutladığımız, tebrik ettiğimiz durumlar ama insanımıza baktığınızda aslında bizim Maalesef. ileride beka sorunumuz olan bir kilo problemimiz var. Kesinlikle istatistik veriler diyor ki zaten eğer böyle giderse 2060'da Türkiye'nin %94'ü obez olacak. %94'ü, yani her 100 kişiden 94'ü obez olacak. Bu ne demek? Birçok sağlık sorunu da beraberinde getirecek ve inanılmaz bir kanser salgını, diyabet salgını ve beraberinde metabolik sendromlar, tansiyon, şeker vesaire gibi problemler ortaya Yani çıkacak. eşittir Türkiye'de Maalesef. sağlıklı insan kalmayacak. Aynen öyle. O yüzden Anlamına. acil olarak önlem alınmalı bu konuda. Bununla ilgili de birçok çalışma yapılmalı bir an önce. Obezite hangi kanser türleriyle ilintili hocam? Şu an kanıtlanmış olan 13 kanser türüyle direkt ilişkili. Bunlardan en sık karşılaştığımız yemek borusu kanseri, onun dışında mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, karaciğer kanseri, tiroid kanseri, menopoz sonrası meme kanseri, onun dışında yumurtalık kanseri ve rahim kanseriyle direkt ilişkili. 1 kilo bile vermek bu riskleri azaltmaya başlıyor. Bir O yüzden kilo 1 bile. kilo bile vermek bu riskleri azaltmaya başlıyor. Çünkü yağ dokusu dediğiniz şey sadece vücudumuzda sessiz duran bir şekil bozukluğu değil. Yağ dokumuz maalesef bir hormon salgılıyor. Birinci problemimiz o. Kadınlık hormonlarından östrojeni salgılıyor. Ayrıca iltihabi durumu arttırıyor vücutta. Kanser hücrelerinden çok sevdiği şeydir bu. İltihabi durumun artması. Ayrıca insülin direncinin artmasıyla beraber yağ dokusuna bağlı olarak insülin hormonumuz artıyor. İnsülin hormonumuzun artması tümör hücrelerin beslenmesi demek. İltihabi alan demek tümör hücrelerin beslenmesi demek. Bunların hepsi üst üste geldiğinde de maalesef kanser riski direkt olarak artıyor. İnsülin direnci olduğunun belirtileri var mıdır vücutta? Tabii ki. Nereden anlarız? İnsülin direnci nedir? Vücudunuz kan şekerinizi dengelemek için bir insülin hormonu salgılar pankreastan ama yağ dokumuz arttığında vücudumuz bu insülin hormonuna kulaklarını tıkar. Yani kan şekerini düşürmeye çalışır insülin hormonu ama kan şekerimizi düşüremeyiz kanda.
Bu sefer pankreas ne yapar? Daha çok insülin salgılamaya başlar. İnsülin salgılanmasının ana riski şu: yağ depola moduna geçer vücut. İnsülin hormonumuz artıyorsa vücut yağ depolamaya başlar. Doğal olarak da biraz önce bahsettiğim kanser riskleri de beraberinde artmış olur. Nedir belirtileri? Bir, acıkınca elinizin ayağınızın titremesi, baş ağrıları, sinirlilik, yemekten hemen sonra canınızın çok fazla tatlı istemesi, uyku hali, yemekten sonra ağırlık çökmesi, uyku hali gibi durumlar insülin direncinin ana belirtileri. Tanısı oldukça basit konabilir. Çünkü kan tetkikiyle aç olarak kandaki insülin düzeyinize ve o anki açlık kan şekerinize bakarsak insülin direncinizi hesaplayabiliyoruz. Ayrıca bazı insanların boyunlarında böyle kahverengi lekeler görürsünüz. Böyle sanki Et beni gibi böyle. Hayır. Boyun kiri gibi. Böyle kir mi acaba dersiniz ama aslında o kahverengi lekeler vücutta insülin hormonunun fazla olmasına bağlı olarak oluşan bir lekelenme türüdür ve insülin direncinin belirtilerinden biridir bu. Aman dikkat diyoruz. Evet. Peki yani geriye nasıl döndürebilirim? Doğru adımlar ne? Doğru adım bir kere yağ dokusunu azaltmak. Yağ dokunuzu ne kadar azaltabilirsek o zaman insülin direnciniz de o kadar gerileyecektir. Çünkü bu bir metabolik durum. O metabolik durumu geriye çevirmek için de neden olan durumu ortadan kaldırmak lazım. Yağ dokunuzu azalttıkça insülin direnci de geriye dönmeye başlar. Diyorsunuz ki mesela bu başlık benim çok ilgimi çekti. Şimdi biz içeriği görmüyoruz ya hocam. Ama sizler mesela bir ameliyat masasında açtığınızda içeriği görüyorsunuz. Ameliyat masasında gördüğüm iç yağlanma manzarası diyorsunuz. Çok mu felaket durumlarla karşılaşıyorsunuz? Maalesef karşılaşıyoruz ve asıl bizim problemimiz dış yağlanmadan çok iç yağlanma. Yani dıştan bir kişiyi zayıf görebilirsiniz ama içeriye baktığınızda eğer karaciğeriniz çok yağlıysa, pankreasınızın etrafı çok yağlıysa, o ince bağırsakların etrafındaki yağ dokusu çok fazlaysa bizim cerrahimizi zorlaştırıyor. Bu bir tarafı. Ama asıl enflamasyonu biraz önce dediğim iltihabi durumu arttıran ve kanser riskini arttıran ana yağlanma iç organ çevresindeki yağlanma. En tehlikeli yağlanma bu. İnme riskini arttırıyor, kalp krizi riskini arttırıyor, şeker hastası olma riskinizi arttırıyor, kanser riskini arttırıyor. Hatta bununla ilgili bir tanım ortaya çıktı. TOFI. TOFI denen bir tanım var. TOFI ne demek? Dıştan zayıf, thin outside İngilizce olarak dıştan zayıf görünen ama içi yağlı kişi. Fat inside. Yani dıştan zayıf, içten yağlı. Bu oldukça riskli bir durum. Çünkü bu kişiler dışarıdan zayıf göründüğü için sağlıklı, kilosu yok diye düşünüyoruz ama iç yağlanması fazlaysa o kişilerde de inme riski, kalp krizi riski artıyor. Bu kişi ne gibi bir hata yapıyordur da dışarıdan thin, zayıf ama içeriden fat? Yine beslenme hataları. Tabii ki santral obezite yani bel çevresi yağlanması çoğu kişide ön planda olmakla birlikte bazen bağırsak floramızın da etkisiyle vücudun dış tarafındaki yağlanmadan çok iç yağlanmayla karşılaşabiliyoruz. Yine yanlış beslenme tabii ki ana nedenler. Duydunuz zilin sesini, bilmiyorum. Hani aman ben zayıfım, dışarıdan da iyi görünüyorum ama içerisi ne diyor? Evet. Ona bir bakmak lazım. Mesela meyveyi çok tüketmek karaciğer yağlanmasının ana nedenlerinden biri. Evet, sadece yağlı yemiş olmanız gerekmiyor yani. Yani evet, yağ deyince akla sanki hani yağlı besleniyor. Sadece işlenmiş gıda tüketiyor. Yani meyveyi çok sağlıklı biliriz ya, böyle porsiyon porsiyon yerseniz karaciğer yağlanmanızın ana nedenlerinden biri olacaktır. Hiç mi tüketmeyeceğiz meyve? Tüketeceğiz tabii ki ama porsiyon kontrolü. Neyi ne zaman peki? Porsiyon kontrolü önemli. Burada neyi ne zaman kısmında da sirkadiyen ritim dediğimiz bir durum var. Yani artık anlaşılmış ki vücudun her anı aynı sindirim mantığıyla, aynı hormonal mantıkla çalışmıyor. O yüzden bir yemek penceresi oluşturmak zorundayız hayatımızda. Yemek penceresinden kastım sabah 9 ile akşam 7 arasını yemek penceresi olarak düşünüp öğünlerimizi o saatte tüketmek, vardiyalı çalışmıyorsanız tabii. Çok daha uygun, onunla ilgili de çalışma var. Yani bir kişi akşam 6'da yediği yiyeceği, aynı miktarda, aynı kaloriyi akşam 10'da yediğinde sindirim tamamen farklı oluyor. Yani 6'da yediğinizde yağlanma olmazken 10'da aynı yiyeceği yediğinizde yağlanma olabiliyor. İşte sirkadiyen ritim dediğim bu. O yüzden yemek penceresi önemli. Sadece yemek penceresini düzenleyerek, kalori hiç değiştirmeden bile kişiler sırf hani gece geç yemeye devam ederken birden bunu değiştirip akşam 7'de yemeği kestiğinde kaloriyi azaltmadan bile kilo verebildiğini görüyor mesela insanlar. Niye? Çünkü dediğim gibi bu sirkadiyen ritim oldukça önemli. Ben bunu genellikle sabah 9 akşam 7 arasında sınırlamayı tavsiye ediyorum hastalarıma. Şöyle bir sınırlamanız var mı? Meyve yiyeceksiniz de şunu yemeyin ama bunları tercih edin dedikleriniz. Porsiyon kontrolü öneriyorum ben burada. Tabii ki her meyvenin kalori miktarı aynı değil ama porsiyona dikkat ettikten sonra günlük bir porsiyon meyve tüketmekte herhangi bir problem yok. Yani burada tüketeceğimiz meyvenin dediğim gibi bir portakal değil de 4 portakal yemeyin veya suyunu sıkarak tüketmeyin. Ne kadar çok işlendiyse bir gıda
o kadar sağlıksız olmaya başlıyor. Çünkü bunu siz isterseniz hiçbir katkı maddesi koymadan kendiniz. Çünkü bizim dişlerimiz ne için? Öğütmek Çiğnemek için, çiğnemek evet. için. Onları kullanmamız lazım. Midemiz ne için? Mide asitiyle o yiyecekler böyle bir harmanlanıp böyle bir çorba kıvamına gelmeli. Bağırsaklarımız yine bu sindirimde görev alıyor. Bunları biraz göreve itmeliyiz. Eğer siz her şeyi dışarıda blenderdan geçirip tüketmeye kalkarsanız birçok faktörü devre dışı bıraktığınız için çok daha fazla kalorinin emilmesine neden O zaman olacaksınız. şunu yapanlar da yanlış yapıyor. İşte bize sağlıklı yemek sunuyorlar ya, çeşitli hesaplar. Her şeyi smoothie yapıyorlar mesela. Bu da Önemli. doğru değil. Hayır. Yani Eğer- vücudun önce dişlerini çiğnemeye, içerinin de doğru bakteri olarak gidişine ihtiyacı Onunla ilgili var de bir galiba. bilimsel çalışma var. Mesela yemeği iyi çiğneyen kişilerin metabolik sendroma yakalanma ihtimali, yani tansiyona, şeker hastalığına, insülin direncine yakalanma ihtimali %54 daha az. Hocam ama yani 40 kere de nasıl çiğneyeceğiz 20, ya? 40 değil. Yani mesela şunu öneriyorum ben hastalarıma daha çok. Bir kere 20 kere çiğnemeyi bir alışkanlık edinmek lazım. Tabii 40 kere çiğneyemezsiniz ama 20 kere en azından çiğnenebilir. Ve her lokmadan sonra mesela çatalla bir şey yiyorsunuz. Aldığınız lokmayı çatalı geri bırakın. He. Elinizde durmasın Güzel o bir çatal. trik. Çatalı bir kenara tekrar bırakın. Çiğneyin, onu yutun. Diyorum ya, bakın sırf bunu yapmak %54 sizin kalp krizi, şeker hastası olma riskinizi azaltıyor. Bu çok ciddi bir oran. Yine görülmüş ki yavaş çiğneyen insanlarda mesela vücut ısısı yemekten sonra artmaya başlıyor. Ne demek vücut ısısının artması? Aslında enerji harcıyorsunuz demek. Yani yavaş çiğneyen kişiler daha çok enerji harcıyor. Yine görülmüş ki yemekleri yavaş çiğneyen kişilerde kilo alma oranı çok daha düşük. Niye? 20 dakika sonra, çünkü beyin tokluğu algılamaya Gel başlıyor. bunu tez canlı Türk insanına anlat yani. Şu an ben yapıyor muyum? Hayır tabii, acele acele yemek yiyoruz çünkü Maalesef hocam. iş yoğunluğunda öyle oluyor ama bunun biraz özellikle Doğru. kiloyla uğraşıyorsak dikkat etmek Doğru lazım. hocam. O zaman gelelim içimizdeki bakterilerin dansına. Evet. Yani ben bir süredir gerçekten bu bakteriler çok ilgimi çekiyor benim hocam. Kimse anlatmıyordu bize doğru düzgün. Ama biliyoruz ki içeride onların iyi olanlarının sayısı ne kadar çoksa bizi de işte sağlıklı kılıyor. Evet. Bakterilerin direkt kilo vermeyle de ilintisi var mı? Kesinlikle var. Artık bilimsel çalışmalar bu konuda da inanılmaz yerlere gelmiş durumda ve gerçekten çığır açacak yerlere doğru gidiyor bu konu. Şöyle, vücudumuzda yaklaşık kendimize ait hücre sayımız 3 trilyon. Vücudumuzdaki bakterilere ait sayı 4 trilyon. Daha fazla. Yani vücudumuzda kendi Hücreden hücremizden daha çok fazla. bakteri var. Ve bununla ilgili tabii ki doğal olarak birçok bilimsel çalışma var. Çünkü bunlar kalın bağırsağımızda olan bakteriler ve bizim yediğimiz yiyeceklerin sindiriminde direkt görevli olan bakteriler. Yani hayatımızı tamamen etkiliyor. Böyle olunca da bununla ilgili çalışmalar tabii ki var. Ne yapılmış? Zayıf insanların bağırsaklarında hangi bakteriler var? Kilolu insanların bağırsaklarında hangi bakteriler diye bakılmış ve görülmüş ki zayıf insanlarla kilolu insanların bağırsaklarındaki çoğunluk bakteri farklı. Demek ki burada bakteri önemli. Bu birinci çalışma. Sonra ne yapılmış? Denmiş ki ya bu zayıf insanlar, alsak biz bu zayıf insanların bakterilerini bir kapsül haline getirsek, bunu da kilolu insanlara versek ne olur acaba? Yapılmış bununla ilgili çalışma. Ve görülmüş ki bu insanlar, bu bakteriler verildiğinde bu insanlar zayıflamamış. Ama göbek çevresinde, bel çevresindeki yağlanmaları azalmış. Kalçalarında, basenlerinde kalan yağlar aynı durmuş. Şimdi bizim bel çevresi yağlanmamız asıl risk faktörü olduğu için bunun azalması oldukça önemli. Ve görülmüş ki 6 ay sonra bu hala böyle. Bu inanılmaz bir... Bu kadar önemli yani kadar önemli. bakteri. Onun dışında yine bakılmış ki bu insanlarda hiçbir şey değişmedi. Sadece siz o bakterileri verdiniz bu kişilere. Bu kişilerin %95'inde metabolik sendromlar gerilemiş. Yani insülin direnci varken birden insülin direnci yok olmaya başlamış. Sadece bakteri değişti. Ne yapacağız? Ben ne bileceğim şimdi içimdeki bakteri iyi mi kötü mü? Şimdi burada o yüzden hastalarımıza ne öneriyoruz? Daha çok iyi huylu bakterileri içeren yiyecekleri biraz daha fazla öneriyoruz. Mesela? Mesela ne? Fermente olan gıdalar nedir mesela? Kefirdir, yoğurttur, turşudur. Bunlar fermente gıdalar ve aslında bizim sevdiğimiz vücudumuzun ana bağırsak florasını oluşturan bakterileri içeriyor ve bunları tüketmeyi öneriyoruz. Turşuda okeyiz de benim gibi süt ve süt ürünlerini sindiremeyen, Laktozsuz. tüketemeyen çok insan var. Laktozsuz. Laktozsuz İş kefir görür var. mü? Tabii genelde orada laktoz intoleransıdır zaten problemimiz. Evet. O yüzden laktozsuz tükettiğinizde genellikle iş görür. Hiçbirini yapamıyorsanız bunlar artık probiyotik toz haline getirilmiş durumda zaten. Küçük o tozları çorbanızın içine katıp yine o bakterileri alabilirsiniz vücudunuza. Bu tamamen halledilebilecek bir kısım. Bir de tatlandırıcılardan uzak durmak lazım. Bununla ilgili de bir çalışma var yine. Bu sefer bir grup fareye
tatlandırıcı vermişler 2 hafta boyunca. Çünkü tatlandırıcıların bu bizim zayıf kalmamızı sağlayan bakterileri öldürdüğünü ve diğer bakterileri çoğalttığını biliyoruz. Bununla ilgili de çalışma var çünkü. Böyle olunca 2 hafta boyunca bu farelere tatlandırıcı vermişler ve onların florasını değiştirmişler, bağırsak florasını. Sonra ikinci bir grup fareyi, zayıf olan farenin bağırsakları temizlenmiş ilaçlarla ve buradaki bakteriler alıp o farelere verilmiş. Zayıf olan o farelerin metabolik sendrom ortaya çıkardığı görmüş zayıf olmalarına rağmen. Yani hiçbir şey yokken birden insülin direnci oluşmaya başlamış. Ne değişti? Siz aldınız o bakterileri buraya verdiniz. Sağlıksız bakteriler. Yani o yüzden bağırsak floramız oldukça önemli. Bilimsel çalışmalarda artık bunu net ortaya koydu. Tatlandırıcılar tüketmek bağırsak floramızı bozuyor. O yüzden hani o 0 kalori eşit değildir 0 zarar. Yani 0 kalori başka bir şey, 0 zarar başka bir şey. O yüzden lütfen o kalori kelimesine takılıp o 0 kalorili içecekleri tüketmeyelim. Bu karın yağlanması o zaman kadın erkek ayırt etmeksizin önemli bir şey. Kesinlikle. Olmaması gereken bir şey. Doğru. Hocam bir sabah uyandığımızda karnımız dümdüz. Ben kendi adıma söylüyorum. Evet. Ertesi sabah uyanıyorum, böyle bir şişkinlik var. Yani onun kilo olmadığını biliyorum ama 24 saatte diyorum vücutta ne değişmiş olabilir yahu? Ne değişmiş olabilir? Bir kadınsanız hormonlarınız değişmiş olabilir. Burada tabii ki biliyoruz ki hani regl dönemi yaklaşan kadınlarda özellikle vücudun su tuttuğunu, hani ben ödemlendim Dediğimiz cümlesi şey. zaten artık kadınlar bunu farkında. Yani bir ödemlenme böyle bir duruma bağlı oluyor. 2, tuz tüketiminiz burada etkili. Çünkü tuzu tükettiğinizde tuz sodyum içeriyor. Kanda sodyumunuz yükselmeye başlarsa vücut bu sodyumu belli bir seviyede tutmak zorunda. Sodyumu belli bir seviyede nasıl tutacak? Onu sulandıracak. Yani ayran önünüze Şişiyoruz geldi, biz de. çok tuzlu veya çorba çok tuzlu, ne yapıyorsunuz? Su ekliyorsunuz üzerine ki hani o tuz azalsın, seyrelsin. İşte vücut da bunu yapıyor. O yüzden vücudunuza eğer fazla tuz aldıysanız doğal olarak o tuzu seyreltmek zorunda. Doğal olarak su tutacaktır. O yüzden siz tuzu azalttığınızda bile bir bakıyorsunuz birkaç gün sonra 2-3 kilo azalmış görünüyorsunuz tartıda. Aslında orada siz yağ kaybetmiyorsunuz. Vücudun tuttuğu suyu vücuttan atmış oluyorsunuz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü şu an ortalama günlük 5 gram tuz tüketin önerisinde bulunuyor. Türkiye ortalaması ne? 15 gram. 3 katı tuz tüketiyoruz. Çok yüksek. Evet. Ondan sonra işte bu tuz tansiyonu yükseltiyordur. Yoksa Aynen sağlıklı olan 5-6 gram herhangi bir hastalığa sebebiyet vermiyor. Hayır, 5-6 gram zaten vücudumuzun ihtiyacı olan tuz oranı. Ama bir şeyleri göz ardı ediyoruz. Yemeğe biz tadına bakmadan tuz atıyoruz. Tabii. Yediğimiz yiyeceklerin içindeki tuzu göz ardı ediyoruz. Doğru. Yediğimiz yiyeceklerin içinde zaten tuz var. Mesela peynir tamamen tuzlu bir yiyecek. Doğru. Siz ama bunları hiç hesaba katmadan sadece 5 gram ekstra tuz almaya kalkarsanız yine fazla almış oluyorsunuz. O yüzden hepsini hesaba katmak lazım. Günlük 5 gramı geçmemek lazım. Hocam peynir yaşlandırıyor mu ya? Öyle diyorlar. Şöyle. Yani danışanlarınızın mesela listesinden çıkardığınız Yani şöyle, bir gıda mı? Çıkarmıyorum çünkü burada bir denge var. Burada yaşlandırıyordan kasıt şu aslında. Bunların içinde bir büyüme faktörü var. Evet. Sonuçta bunlar neye veriliyor? Buzağlara veriliyor, emiyorlar ve bunlar büyümeleri lazım. Büyümeleri için de büyüme faktörü kime lazım? Büyüyecek olan kişilere Evet, yani lazım. çocuklara mesela. Doğal olarak belli bir yaşa gelen insanlara büyüme faktörünü dışarıdan vermeye başladığınızda doğal olarak vücudun bir tür yaşlanmasına neden oluyorsunuz. Doğru. Ama burada belki biraz daha fermente gıdalarla gitmek bu büyüme faktörlerini azaltıyor. İşte süt değil de yoğurt, ayran tüketmek. Ya da mesela daha beklemiş, dinlenmiş sert Aynen öyle. peynirler, Kars kaşarı mesela tabii, diyorum. Kesinlikle fermente olmuş gıdaları tüketmek burada bu riski azaltacaktır. Ayrıca tabii dediğim gibi burada içinde kullanılan antibiyotikler vesaireleri de göz önünde bulundurmak lazım. Ne kadar doğal, ne kadar az işlenmişse o kadar iyidir. Evet, şimdi yaza girerken Çetin Altınol acaba bize bir yağ yakıcı bir çay tarifidir ne bileyim diye. Hoca çok sever biliyorsunuz onları. Latife yapıyorum. Mesela böyle şişkin hissettiğimiz bir gün bir şeyleri gerçekten tariflere uygun karıştırdığımızda ödem gidermiyor mu hocam? Evde yaptıklarımızdan söz ediyorum. Şöyle tabii ki vücutta diüretik etkisi olan yani su attıran bazı durumlar var. Ama dediğim gibi burada suyu attırırken vücudunuza aldığınız tuz oranını azaltmadıysanız bu sefer sodyumunuzun yükselmesine neden olabilirsiniz. Ne demiştim? Tuzla aldığınız sodyumu dengelemek için vücudunuz su tutuyor. O yüzden önce bir sodyumu azaltın siz. Sonra hala ekstra ödem atmak için dereotu, maydanoz bunlar tabii ki böyle etkileri var. Tabii ki var böyle etkileri. Bunu biliyoruz ama
Hani ben dereotu, maydanoz yiyeyim ve kilo vereyim değil buradaki mesele. Hani vücudunuz gerçekten su tuttuğunu düşünüyorsanız, aldığınız tuz miktarına dikkat ediyorsanız o zaman bunlardan faydalanabilirsiniz diüretik etkisinden dolayı ama sınırlı miktarda. Şu mesela karıştırırız hani onu bir su haline getiririz maydanoz, limon. Yani yapılabilir eğer suyu normal tüketemiyorsanız içine bunlar hem diüretik etkisinden faydalanmak için hem de lezzetlendirmek için konulabilecek şeyler. Ama burada bir mucize beklerseniz yanılırsınız, orada bir mucize yok. Üşümek kilo verdiriyor mu? Eğer öyleyse benim şu an bayağı bir zayıf olmam gerekiyordu. Görüyorsunuz zayıfsınız zaten. Vücudumuzda iki çeşit yağ dokusu var. Bir kahverengi yağ dokusu, bir de beyaz yağ dokusu. Şimdi kahverengi yağ dokusu bebeklik çağında çok fazla olup beyaz yağ dokusu azdır vücudumuzda. İleriki yaşlarda o bizi sağlıksız hale getiren beyaz yağ dokusu artar, kahverengi yağ dokusu azalır. Ama yapılan çalışmalar göstermiş ki eğer siz soğuk bir ortamda kalırsanız kahverengi yağ dokunuz artıyor. Beyaz yağ dokunuz kahverengi yağ dokusuna dönüyor. Browning diyoruz biz buna, kahverengileşme diyoruz. Bu beyaz yağ dokusu o kahverengi yağ dokusuna dönebiliyor. Kahverengi yağ dokusu enerji harcar. Beyaz yağ dokusu enerji depolar. Tamam. Bununla ilgili çalışma şöyle. Bir grup insan günlük 2 saat boyunca 10 derecede tutulmuş. 10 derece. Evet. 4 hafta boyunca. Ve görülmüş ki bu kişilerin vücudunda beyaz yağ dokusu azalırken kahverengi yağ dokusu artmış. Yani enerji metabolizmanız hızlanmaya başlıyor. O yüzden aslında olaya tersten gidersek şöyle diyebiliriz. Evinizi 25 derecede tutmaya çalışıyorsanız fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz. Sıcak sevmiyor kilolar. Onun yerine gece 20 derecede uyumak, biraz üşüyerek uyumak kahverengi yağ dokunuzu arttırıp gece siz uyurken bile metabolizmanızın hızlanmasına ve kilo vermenize katkı sağlayabilir. Yazın ne yapacağız hocam sıcaklarda? Yazın ne yapacağız? Yazın yapacak bir şey yok. Yazın hareket edeceğiz. Hani işte böyle o şeyler hareketsizlik. falan var ya çok moda oldu. Buz dolu işte şeylere, küvetlere falan girmek vücutta bir şok etkisi mi yaratıyor acaba? Yani burada bahsettiğim şey oluyor işte 2 saat boyunca 10 derecede durmakla aynı şey aslında yaptığınız orada buz dolu küvetlere girmek. Metabolizma hızlandırıyor mu? Hızlandırıyor. Kahverengi yağ dokusunu arttırıyor mu? Evet arttırıyor. Kimse soğukta durdum diye hasta olmaz. Yani o kavramı bir kenara atarsak işler Bunu zaten öğrendiğimiz kolaylaşacak. iyi oldu. Evet, soğuk iyidir. Kahvaltı. Evet. Sizce gerçekten günün en önemli öğünü mü aman olmazsa olmaz diyen de var. Kahvaltı etmeyin gereksiz diyen de var. Şimdi bana bu soruyu soran kişiye ben diyorum ki kahvaltıda ne yiyorsunuz? Tamam, burada önemli olan nokta bu. Çünkü bununla ilgili çalışmalar biraz karışık çalışmalar. Çalışmanın biri diyor ki güne kahvaltısız başlayan kişi gün sonunda ortalama 250-260 kalori daha az alıyor. Güzel diyorsunuz. Öbür taraftan kahvaltıyla güne başlayan 30-35 gram protein alarak güne başlayan kişi akşam atıştırmalarını daha az yapıyor. Geç saatte yemek yemeler daha az yapıyor. Daha geç acıkmaya başlıyor ve kendini daha kolay kontrol edebiliyor. Bu tarafta da bu var. O yüzden diyorum ki eğer siz kahvaltıyı poğaça, börekle yapıyorsanız Yapmayın zaten. yapmayın. Kahvaltı yapmadan güne başlayabilirsiniz. En azından 260 kalori azalırsınız. Ama hayır ben gün içinde kendimi kontrol etmek istiyorum, atıştırmalarımı azaltmak istiyorum diyorsanız sabah kahvaltıda 30-35 gramlık bir protein, yumurta, peynir, yoğurt, et tüketebilirsiniz. Bunlar gün içindeki beslenme alışkanlıklarınızı ciddi oranda değiştirecektir. Ya şehir efsanesi o zaman hani ben mesela çorba da kahvaltıda yiyebilirim yani seviyorum. Mesela et de tüketebilecek kapasitede biriyim. Bu Diyarbakır'da, Urfa'da yiyoruz ya ciğer Evet. falan sabahın köründe. Evet. Olabilir mi bunlar da? Olabilir, Güne böyle tabii ki. başlanır mı? Tabii ki başlanır. Yani bu kahvaltı olayı aslında 1944'te bir kahvaltılık gevrek firmasının Maalesef. ortaya attığı bir durum. Yine insanlara atılmış bir kazık. Evet. İşte günün en önemli öğünü kahvaltı. Kahvaltıda bu gevreği tüketin diye başlayan bir durum. Aslında öyle değil. Evet, bilimsel çalışmalar dediğim gibi protein ağırlıklı o gevrekle değil. O protein ağırlıklı bir kahvaltıyla başlıyorsanız güne gerçekten gün boyunca işi kolaylaştırıyorsunuz. Ama hani sırf kahvaltı yapayım diye sabah alelacele çıktığınız ama kahvaltı güne başlamak sağlıksız diye yoldan geçerken simit alıp yiyorsanız, poğaça alıp yiyorsanız hiç yemeyin. O öğünü es geçebilirsiniz, daha mantıklı. Bu tahıllar falan da işlenmiş gıdalara girmiyor mu hocam? O kahvaltıda ay sağlıklı besleniyorum deyip tükettikleri şeyler. Onunla ilgili de bir çalışma anlatayım size. Hadi hemen. Bugün hep bilimden gittik. Şimdi şöyle olmuş. Yine bir grup insan alınmış. Bu grup insan 4 hafta boyunca bir merkezde tutulmuş. Bu merkezde bu kişilere 2 hafta boyunca
ultra işlenmiş gıda dediğimiz gruptan gıdalar verilmiş. Yani biraz önce bahsettiğiniz gevrekler vesaireler. Ama içindeki kalori miktarı, protein miktarı, karbonhidrat miktarı, yağ miktarı sağlıklı bir besinle birebir aynı. Ama ultra işlenmiş. Ne demek istiyorum? Paketli gıdalardan bahsediyorum. Burada ultra işlenmiş dediğim o. Ve demişler ki bu kişilere 2 hafta boyunca bu besinlerden istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. 2 hafta sonra bakılmış ki ortalama 1'er kilo almış bu kişiler. Tamam. 2 hafta sonra bu besinler kaldırılmış. Yerine aynı kalori içeren, aynı miktarda protein, karbonhidrat, yağ içeren işlenmemiş gıdalar konmuş. Ve yine denmiş sınırsız yiyebilirsiniz. Bir sınırlamanız yok. Kalori miktarı aynı olacak şekilde tabaklar hazırlanmış. Ve görülmüş ki bu kişiler ultra işlenmiş gıda alan kişilere göre günlük 500 kalori daha az almış. Daha geç acıkmış, daha az yemiş ve 2 hafta sonunda 1 kilo vermiş. Diğer taraf 1 kilo almıştı, bu taraf 1 kilo vermiş. Ne değişti? Aynı kaloriyi verdiniz, aynı proteini verdiniz, aynı karbonhidratı verdiniz, aynı yağı verdiniz. Sadece bir grup işlenmişti, diğer grup işlenmemiş gıdaydı. İşte bahsettiğim dişlerinizi kullanmak, sindirim sisteminizi kullanmak, bunların etkisinden faydalanmak tamamen böyle bir şey. Yemekleri çiğnemek, çünkü biliyoruz ki mesela tokluk hormonunu arttırıyor. Çiğnemek, sadece çiğnemek. Tokluk hormonunu arttırıyor. Çiğneyerek kilo verebilirsiniz Evet, diye başlığı atarım şimdi. O yüzden mesela Amerika'dan bir bilim ekibi diyor ki artık ultra işlenmiş gıdalar kesinlikle bağımlılık yapan kategorisinde sınıflanmalı. Yani o yasaklı maddelerle aynı kategoride değerlendiriliyor. Kesinlikle. Onunla ilgili de yine çalışma göstermiş ki mesela sigara bağımlılığıyla karşılaştırılmış. Şimdi ultra işlenmiş gıdalar, yani paketli gıdaların beyindeki ödül hormonunu etkileme durumu işlenmemiş gıdalardan çok daha farklı. Aynı kalori alıyorsunuz ama ödül hormonuna olan etkisi çok daha fazla. Bu ne demek? Beyin ödül hormonu artıyorsa onu yemek isteyecektir doğal olarak. Böyle olunca da mesela yetişkinler için ultra işlenmiş gıda, yani paketli gıda bağımlılığı %14 civarında, çocuklarda %12 civarında. Sigara da yaklaşık bu oranlarda. Düşünün, sigara bağımlılığıyla paketli gıda bağımlılığı birbirine çok yakın. Yani bununla ilgili kampanyalar düzenleniyor, vazgeçirmek için bir sürü yöntem deneniyor ama bu tarafta işlenmiş gıda bağımlılığı ile ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Aynen hocam. öyle. Okullarda diyorum ben, o çocukların sürekli gidip aldığı işte otomatlar var biliyorsunuz, onlar ya da kantinler. Bak, sil baştan düzenleme yapılmalı Kesinlikle öyle oralara. olmalı. Çünkü neslimiz söz konusu. Aynen öyle. İşlenmiş gıdalar bize günde 500 kalori daha mı fazla yediriyor? Yani bir de orada bir şeye sebebiyet verip daha mı iştah açıyor? Aynen öyle. Bu sizi tok tutma süreleri daha az bu gıdaların. İştahınızı açma, dopamin hormonu üzerinden olan, ödül sistemine olan etkileri tamamen farklı. Sigarayla dediğim gibi aynı durumu oluşturuyor ve ne yapıyor mesela kişi? O cips paketini açıyor, bitirmeden bırakamıyor. Tabii. Aslında orada irade değil mesele, işte bu bahsettiğim ödül meselesi. Onun içinde yedirenler. Aynen. Neler var neler. Ne tok tutar ne çabuk acıktırır. Protein tok tutar. İşlenmiş gıdalar çabuk acıktırır. Başka yediğimiz böyle tehlikeli olması da bunlar daha çabuk acıktırıyor dedikleriniz var mı hocam? Ya kan şekerinizi ani yükseltiyorsa daha çabuk acıkmanıza neden olacaktır. O yüzden burada glisemik indekse bakabilirsiniz. Yiyeceklerin, hani bu onların tabloları var. Hani pirinç mi yerseniz daha çok glisemik indeksi yüksek, bulgur mu yerseniz daha yüksek. Tam buğday mı yerseniz... İkisini de şu an yiyemiyoruz. Bunların hepsinin glisemik indeksi var. Glisemik indeks arttıkça, yani kan şekerinizi yükseltme hızı arttıkça acıkma oranınız artıyor. O yüzden protein çok daha dengeli. Hem sindirilirken daha çok enerji harcatıyor vücudunuza, hem de kan şekerinizi çok daha dengeli olarak yükseltiyor. O yüzden en güvenli grup burada proteinler tabii. Hiç sormadım, size soracağım bugün. Sizin asla yemedikleriniz, böyle bizim soframıza her gün girenlerden de olabilir. Asla Çünkü hoca yemedim. hep fit, hep. 1 gram bile değişmiyor ya. Yani şöyle dikkat ediyorum. Dikkat etmez. Ben boğa burcuyum. Siz de boğa burcusunuz biliyorsunuz. Bizim sınavımız yemek. Ya aynen öyle yani. Bırakırsanız ben bir tepsi baklavayla kahvaltı yapabilirim. Hiç sorun değil yani, ama Mesela pirinç tüketiyor musunuz? tüketiyorum dengeli olmak Dengeli. kaydıyla tüketiyorum tabii ki. Bulgur. Ama mesela bizim eve hemen hemen hiç ekmek girmez. He, güzel. Kahvaltınız nedir derseniz, hani bu hastaneye gittiğimde beni uzaktan gördüğünde kantin görevlileri der ki mesela yağsız beyaz peynirli omleti hazırlansın hocam geldi derler. Yani direkt bu böyle rutindir benim. Evde de böyle. Yumurta, Niye peynir, yağsız?
Hani yağın da gerektiğini vücuda söylüyorlar ya hocam. Şöyle tabii ki Hangi yağ? hayır yağ tüketmiyor demedim. Yani yağ tüketiyorum tabii ki ama mesela o kahvaltıda ne var? Zeytin var. Zeytinin yağı zaten var. Ama o omleti biliyorum ki hastanede yapacaklarsa bir ayçiçek yağıyla yapacaklar. Gerek yok. Yani onu yağsız Çok mantıklı. bir tavada yapabilirler. Oradan ekstra kalori almama gerek yok. İçine zaten peynir koydular. O peynirde de yağ var. Sağlıklı yağları tüketebilirsiniz tabii ama yine sınırı aşmama Denge kaydıyla. hocam, Tabii ki tabii ki denge oldukça önemli. Yağ mutlaka olması lazım vücudumuzda. Şimdi Yağsız mesela olmaz buradan zaten. çıktım, canım lahmacun çekiyor. O kadar uzun zamandır yemiyorum ki. Şimdi yedim, 2 tane lahmacun yedim diyelim. Ben onu akşamına, ertesi güne nasıl tolere edebilirim? Ne yapmalıyım? Bir kere denge olayını yine burada göz önünde bulundurmak lazım. Hiç mi kaçamak yapmayacaksınız hayatınızda? Eğer kilonuzu koruma aşamasındaysanız tabii ki yapacaksınız. Ama ben kilo verme aşamasında kaçamak olayına karşıyım. Yani amacımız burada kilo vermekse önce bir dengenizi oturtup hayatınıza sürdürülebilir bir düzen oturtmamız lazım. Ama amacınız kilonuzu korumaksa bugün tabii ki lahmacun yiyebilirsiniz. Ama ertesi gün dönüp kendinize Ferda dün o lahmacunları yemiştin. Hadi kalk kızım biraz yürü, bugün yediklerine dikkat et demeyi sağlamamız lazım. Yok dün lahmacun yedik, bugün arkadaşınızın ikram ettiği lokumu yediniz, öbür gün çikolatayı, böyle giderse bu iş maalesef işte o dopamin ödül sistemini tamamen diğer tarafa kaydıracağınız için her şey tepetaklak oluyor. Sigarayı bırakmaya çalışan bir kişiye işte haftada bir ödül sigarası diye bir şey veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Verirseniz o reseptörlerin üzerini açarsınız ve o sigarayı bırakamaz zaten. Yani o yüzden burada kilo verme aşamasında haftada bir ödül olayına ben çünkü burada bir ödül niye verilir? Birine ceza veriyorsunuzdur ödül alır karşılığında. Ceza değildir ki sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek hayatınızın olması gerekenidir. Orada ödül olarak tanımladığınız şey zaten hayatınıza kattığınız asıl ceza olan kısım. O yüzden o kilo verme aşamasında olmamalı. Uzmanını bulduk, soralım. Mesela hocam lahmacunu yedim. Evet. Ertesi gün yedikten sonra zaten canım çekmiyor. Ama bir şeyde kaçamak yapınca akşamını da canınız ondan çekiyor. Ertesi günde çekiyor. Bir kere bile o kaçamağı yapsanız. Şekerli herhangi bir şey. Evet. Tatlılar mesela. Şimdi vücut nankör ve rahatına düşkün. Yani siz ayaktasınız, burada sandalye var, oturmak istersiniz. Oturuyorsunuz, burada yatak var, uzanmak istersiniz. Doğru, Çünkü doğru. rahatına düşkündür. Mesela bir bebek emme döneminde annesini emiyor. Bir iki gün anne rahatsızlandı, ememedi. Siz ona deli büyük bir biberonla mama vermeye başladınız. O bebeğe biraz zor emzirirsiniz. Niye? Rahatına düşkün bebek çünkü. Daha kolay yemiyor. Niye sizinle uğraşsın ki? Emmekle uğraşsın, zorlasın kendini. Lık 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 geliyor zaten oradan. Vücut da şimdi bir şey enerjiye nasıl kolay çevriliyorsa onu isteyecektir. Bu gayet doğal. Niye uğraşmak istesin ki? Bu hepimiz için böyle. Doğal olarak yediğiniz yiyecek ne kadar kolay kan şekerinizi yükseltiyorsa, ne kadar kolay sindiriliyorsa doğal olarak dopamin sistemini o kadar aktive edecektir. O kadar aktive ettiği için de siz onu ödül olarak görmeye başlayacaksınız. Doğal olarak baklava mı bamya mı derseniz canınız tabii ki o baklava yemek isteyecek. Kan şekeriniz aniden yükseliyor çünkü. Niye bamyayı sindirmekle vesaireyle uğraşsın ki? Ya lezzetli olan her şeyin de vücuda zararının bu nasıl bir şey hocam ya? Üzgünüm. Hocam peki az önce soracaktım ya, dedim ki menopozda olan bir kadının da o karnının büyümesi, 30 yaşına göre 40 yaşında farklı bir vücuda dönüşmesi değiştirilemez bir kader mi? Değiştirilemeyecek hiçbir şey yok. Tabii hücrelerin yaşlanması hariç. Şimdi hücrelerin yaşlanması tabii ki belli aşamalarda artık kontrol dışına çıkıyor ama şimdi onunla ilgili de çalışma var. Yani 20 yaşında birine göre 40 yaşında biri metabolizması çok mu yavaşlıyor? Hani diyor ya yaşlandım ben artık daha zor kilo veriyorum. Görülmüş ki 20 yaşında birine göre 40 yaşında birinin günlük harcadığı kalori yaklaşık 150 kalori civarı azalıyor. Sadece 150 kalori azalıyor. Yani 20 yaşındayken 150 kalori daha çok harcıyorsunuz. Şimdi burada bunun azalma nedeninin ana faktörü kas kütlenizin yavaş yavaş azalmaya başlaması. O yüzden bu denge tersine çevrilebilir mi? Evet, çevrilebilir. Gözden kaçırdığımız ana faktörlerden biri bu. Direnç egzersizleri yapmıyoruz. Yani kas kütlenizi Kasa yatırım yapın. Evet. Kesinlikle. Hele 40'tan sonra. Sarkopeni dediğimiz bir durum oluyor. Yani kas kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden kas kütlenizi 40 yaşından sonra özellikle ne kadar sağlıklı tutar, ne kadar çok direnç egzersizi yaparsanız, ama burada şunu unutmayın, sürdürülebilir egzersizler. İşte o zaman kas kütlenizi arttırarak o metabolizma arasındaki dengeyi sağlayabilirsiniz. İp atlamak. İp atlamak, su taşımak, evi Market süpürmek, poşeti taşımak. market poşeti, pazardan poşet taşımak,
çamaşır yıkamak, ne derseniz buna. Yani hareket edin de ve biraz zorlayıcı hareketler yapın. Yani şunu kaldırıp indirmek kas kütlenizi arttırmaz. Ama biraz zorluyorsa kolunuzu, işte bunun yerine siz 5 kiloyu kaldırıp indirmeye çalışıyorsanız orada kas kütleniz artar. Kas kütlesi oldukça önemli burada. Aldık cevabımızı. Peki hocam, bir soru daha. Hashimoto kadınlarda erkeklerden daha mı sık görülüyor? Evet, Neden? ortalama 7-10 kat daha sık görülüyor. Nasıl anlarız bizim böyle bir rahatsızlığa sahip? Hashimoto Eskiden ne? rahatsızlık bile değilmiş. Evet. Yani çok eski hekimler bir tane 2 tane nadir görülürmüş ama artık. Şöyle, aslında Hashimoto özellikle gluten tüketimiyle artan bir durum. Çünkü vücutta bir iltihabi durum sonucu ortaya çıkıyor. Ama burada vücutta ortaya çıkan iltihabi durum bir bakteri veya dışarıdan bulaşan bir mikrop sonucu değil. Vücudun kendi askerlerinin kendi vücuduna saldırması. Vücut niye tiroid dokusunu yabancı olarak algılıyor? Gluten burada çok etkili gerçekten. Ne kadar çok gluten tüketiyorsanız otoimmün hastalıklar o kadar artıyor. Vücut ne yapıyor? Tiroid bezini yabancı bir yer sanıyor ve oraya saldırmaya başlıyor ve tiroid beziniz az çalışmaya başlıyor bir süre sonra. Buna biz Hashimoto diyoruz. Şimdi Hashimoto hastalığında olan şey, tiroid hormonunuz gitgide artık daha az salgılanacağı için tiroid hormonunu şöyle düşünebilirsiniz: gaz pedalınız. Yani tiroid hormonunuz yoksa, vücutta azalmaya başladıysa, gaz pedalına bassanız da araba hızlanmaz. Doğal olarak her şey yavaşlamaya başlıyor. Metabolizmanız yavaşlıyor. İşte çabuk üşümeye başlıyorsunuz. Kabızlığınız oluyor. Adet düzensizliğiniz oluyor. Cildiniz kurumaya başlıyor. Ödemleniyorsunuz. Vücudunuz su tutmaya başlıyor. Bunların hepsi Hashimoto'nun sonuçları. O yüzden burada tabii Hashimoto tanısını koymak oldukça basit artık. Bir, tiroid hormonlarınıza, bir de anti-TPO dediğimiz bir antikora baktırarak vücudunuzda o vücuttaki tiroid dokusuna karşı oluşmuş antikorlar var mı? Vücudumuz kendi kendine savaşıyor mu? Onu görebiliyoruz. Bunlara göre de bir yol haritası çiziyoruz. Burada önerdiğimiz şey tabii ki gluteni mümkün olduğunca azaltmak oluyor. Hala gluten vücut için gereklidir diyenler var. Ya şöyle, gluten eskiden aldığımız glutenle şu an aldığımız gluten arasında yaklaşık 40 kat fark var. Tabii ki sıfır glutenle eğer çölyak hastası değilseniz sıfır glutenle hayatımızı sürdürmemiz pek olası değil. Ama çölyak hastası olmasanız bile artık gluten intoleransı geliştiriyor. Doğru, hassasiyet geliştiriyor vücut. Bu hassasiyetten dolayı zaten bunu kendi kendinize test ettiğinizde göreceksiniz. Ya onu söyleyecektim hocam. Yani glutensiz beslenin bir süre. Ya hayatım değişti diyeceksiniz zaten. Nasıl oluyorsunuz biliyor musunuz? İçinden geçmiş bir kuş gibi böyle hafifleniyor. Kesinlikle öyle oluyor. Yani o yüzden hayır gluteni çok tüketin vesaire demek yani çılgınlık oluyor açıkçası. Hocam bir yerde o kısmı bir kenara atmak lazım. Gluteni sıfırlayın. Burada da şu hata var tabii. Glutensiz beslenin diyoruz. Glutensiz beslenin dediğim grup gidip diyet reyonunun karşısına geçip neler glutensiz diye bak. Bu değil söylediğimiz şey. Yani gidip orada nohut unu alıp onunla ekmek yapın, bol bol tüketin, nasıl olsa glutensiz demiyoruz ki. Yani o da kalori içeriyor. Mercimek unundan ekmek yapmaya başlıyorlar, kekler yapma. Bu değil söylediğimiz şey. Yani hayvansal gıdalarınızı, yumurtanızı yiyin, peynirinizi yiyin, yoğurdunuzu yiyin. Biraz unu azaltın diyoruz. Söylediğimiz şey bu aslında. Yani ama burada unu azaltın yerine siz tam tersine unu değiştirine giderseniz glutensiz beslenip tam tersine, çünkü glutensiz unun üzerindeki kaloriye bakın. Normal unun kalorisine bakın. Glutensiz unun üzerindeki kalori daha fazla. Şimdi bir şey daha moda oldu. Ben bıraktım. Ben de böyle bir bağımlılık gibi ona düşmüştüm. Pirinç yufkası. Halbuki içinde şeker var hocam. Hani gluten tüketmiyorum ama gittim pirinç yufkasına düştüm mesela. İşte yine glisemik indeksten bahsettik mi? Yine yüksek. Vücut size söylüyor. Kesinlikle vücuda söylüyor. kulak vermek lazım. Evet, biraz da herkes her konuda konuşuyor. Yani biraz da bunu önlemek lazım. Doğru. Maalesef yani kilo vermeye çalışan kişileri çevresi anlamıyor başta. Yani her kilo vermeye çalışan kişi karşısındaki insanlar hormonlarını bilmiyor, kişinin yaşam tarzını bilmiyor, hiçbir şeyini bilmiyor. Diyor ki az ye, çok hareket et, olay biter. Herkes de olmuyor bu. Yani herkes de keşke bu kadar basit olsa, o zaman bu bir terazi olsa herkese az yiyecek koyalım, buradan da çok alalım, bitsin mesela. Hayır, herkes de bu, evet bir grupta bu geçerli. Ama bir sürü hormon saydım, bağırsak florası saydım, genetik faktörler saydım. Bunların hepsi işin içinde olduğu için sadece bunları göz önünde bulundurmak doğru bir yöntem değil. O yüzden kilo vermeyi düşünen kişinin bir kere kendisini anlamayan kişilere kulağını tıkayıp kendisini anlayacak bir uzman ekiple yoluna başlaması ve devam etmesi lazım. Sizi dinleyen biri, ben gideyim bir Çetin Altınal'ın sandalyesine oturayım derse, ona söyleyeceğiniz tek cümle ne olurdu? Öncelikli olarak bugüne kadar yaptığınız her şeyi rafa kaldırın.
buraya bir perde çekelim Tamam. ve şu an itibariyle bir doğru yolda ilerlemek istiyorsak arkanızda bugüne kadar doğru yanlış duyduğunuz her şeyi bırakın ve öyle gelin derdim. Ha, güzel. Hocamın sayfasına baktığınızda zaten gerekli testler yapılıyor. Uygunsa işte bimodal, mide botoksu, mide balonu işlemleri de var ama ben adayım, önüne gideyim, oturayım yap öyle bir şey yok. Kendisi bu konularda çok hassas. Hatta yaptıracağınız yerleri de böyle inceleyin, sıkı Tabii, dokuyun kesinlikle bir diyor hocam. araştırma yapmak lazım. Her şeyin çünkü içinize sinmesi lazım başlarken. Hocam çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Sağ olun, ederim. var olun. Doçent Doktor Çetin Altunal bizimleydi. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.